Merhabalar sevgili örgüdaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 100 yıllık projede neredeyim, hangi aşamadayım, ne kadar ördüm, ne kadar daha öreceğimi sizlere anlatmak için geldim. Bu arada Cunda'dayım, şahane bir yerdeyim. Ülkemizin cennet köşelerinden birinde size buradan selam olsun diyorum. Battaniyemde gördüğünüz gibi aslında epey bir yol aldım. Ne kadar görünüyor şu anda ben bilemiyorum ama umarım epey görünüyordur. Yani en azından benim gördüğüm görünüyordur diye umut ediyorum. Şimdi size göstermem gerekirse bakın küçülme aşamasına geçtim. Şöyle yani şuradan şuraya kadar önümde daha görüyorsunuz. Şu aşamadayım artık. Yani kareyi oluşturup corner to corner'ın son noktasını koymaya yaklaştım. Umut ediyorum ki bu yaz bitireceğim. Yani şöyle söyleyeyim, yüzdüm kuyruğuna geldim. Şimdi burada ilk kez karşılaştığım örgüdaşlarım varsa şayet bahsedeyim. Bu proje artan ipleri değerlendirme bir projesi olarak başladı. O şekilde yola çıktım. Evde mini minnoş, söyleyeyim sizlere, mini minnoş iplerim birikmişti. İlk bundan herhalde bir 4 yıl öncesi vardır. O mini minnoş ipler kenarda biriktirdikten sonra başladık onları birbirlerine birleştirip eklemeye ve böyle rengarenk, renk geçişi benim oluşturduğum, kendinden değil de bu yumaklar benim oluşturduğum yumaklar, renk geçişli iplerim oldu ve onlarla da önümde görmüş olduğunuz güzellik oluştu. Corner to corner'ı eminim birçoğunuz örmeyi biliyorsunuzdur. Şayet ben bilmiyorum, ilk kez bu videoda gördüm Damla derseniz hemen Gorgeous Corner to Corner, Gorgeous 100 yıllık proje yazarsanız daha önce çok çekmiş olduğum videolar var. Oradan gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Geçmişe dönük videolarımı araştırmanızı, onlara da göz atmanızı sizlerden rica ediyorum. Ancak hemen burada bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu bir şey rica etmek istiyorum sizlerden. Bundan 3-4 yıl öncesine çektiğim videolarda kullandığım ipleri birçoğunun maalesef renk kodlarını hatırlamıyorum. Zaten artık birçoğu da kartelalardan kalktı. Piyasada olmayan renkler, mesela benim ilk çekmiş olduğum video, hırka video. Biz onu 4 bölüm halinde çekip sonradan tek video haline dönüştürmüştük. O videonun içinde zemin rengi olan Alize Cotton Gold'un çok sevdiğimiz bir rengi vardı. Çağla yeşili gibi, haki de diyebiliriz. Artık o yeşil piyasada maalesef yok. Hani bunun gibi sıkıntılardan ötürü affınıza sığınarak onlara dönüş yapamıyorum. Yeterli bilgi veremiyorum. Onu söylemek istedim. Bu video birazcık böyle sohbet gibi de olsun. Dediğim gibi yumakları bu şekilde oluşturdum. Daha sonra onları ucuca eklemeye başladım. Ben de bu ipler biliyorsunuz sipariş üzerine çalıştığım için çok fazlasıyla artan ipim oluyor. Bu artan ipler bende bitmeyecekti. Bunu biliyordum. Ufak bir bebek battaniyesi, diz battaniyesi ya da tek kişilik battaniye örmek yerine büyük bir yatak için yatak örtüsü örmeye karar verdim. Yani önümde görmüş olduğunuz parça bittiğinde 2'ye 2 4 metrekare bir parça olacak. Çok büyük. Sizin elinizde bu kadar artan ip olmayabilir. Siz de o iplerinizi diz battaniyesi, koltuk şalı yaparak değerlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz birkaç video önce de yine bu yumaklarla oluşturduğum artan iplerle bir etek, üstüne de bir bustiyer ördüm. Beklemede kalın. Daha aklımda şahane projeler var. Önümüzdeki sezon onların hepsini hayata beraberce geçireceğiz. Tekrardan Corner to Corner 100 yıllık projemize dönecek olursak. 100 yıllık mı 100 yolluk mu? Ben 100 yıllık demiştim. Sonra sevgili eşim 100 yolluk. Sadece yollarda örüyor. Çünkü evet, sadece yolda ördüğüm bir proje. Arabada durur. Ben bunu yola çıktığımda, tabii ki ufak seyahatler değil de uzun yola çıktığımda hemen alırım kucağıma, fıtı fıtı örerim. Örerek devam ederim ve gittiğim yerler artık maalesef önceden daha küçüktü. Gittiğim yerlerde de örmeye devam ediyordum ama şimdi artık açıkçası şöyle söyleyeyim, sadece bu çekim için arabadan çıktı ve bir tek yolda giderken örmüş olduğum bir proje. Biter mi bu sene? Ya umudum bitmesinden yana. Bitsin ve size güzel bir çekim yapayım. Bitmiş halinde göstereyim.
çok ama çok istiyorum efendim. Bir de araba soğuk olduğu için yaptığın gibi. Ha, evet. Şimdi Öyle şöyle bir bir durum tercih var. Evet. Birçoğunuz eminim bunu yaşıyorsunuzdur eşinizle. Biz kadınlar ve erkeklerin galiba ısıyla ilgili, vücut ısıları da farklı. Bir çekişmemiz, bir tartışmamız oluyor. Bizim araç elma deposu gibi mi diyeyim artık, dondurma aracı gibi mi? Biz o şekilde hareket ettiğimiz için her yere dizimi, bacaklarımı, vücudumu ısıta gidiyorum. Belki de bu proje öyle de gelişmiş olabilir kendiliğinden. Yani artan ipler bu şekilde değerlendirmek için de yola çıkmış olabilir. Bunu da söyleyeyim. Şaka bir yana gerçekten sıcacık yapıyor örerken beni arabada. Evet efendim, tekrardan söylemem gerekirse. Şimdi küçülme kısmına geçtim. Damla bu nasıl küçülüyor derseniz bunların hepsinin yapımı zaten kanalımda var. Hatta ben bunu videoyu paylaşırken o linklerin hepsini de açıklama kısmına bırakayım. Hani gidip bulamayanlar o linkleri tıklayarak bütün videoları gidip izleyebilirler. Ellerindeki ipleri değerlendirebilirler. Şöyle bir şey var Damla, ben bunu gördüm ama ben sürekli örgü ören bir kadın değilim. Benim elimde de artan iplerim yok. Siz ne yapacaksınız? Böyle renk geçişi de istiyorsunuz. Piyasada çok güzel kendinden renk geçişleri olan ipler de var. Mesela Alize Cotton Gold'un var, Yarn Art cinsinde var. Birçok markanın var. Onlardan alıp siz de örerek bu zevki tadabilirsiniz. Her örgücü bence mutlaka ama mutlaka corner to corner modelini örmeli. Acaba bunların yıllar öncesi bu anneannemlerin, babaannemlerin döneminde bu modele su yolu diyorlardı galiba. Su taşımı yoksa. Şimdi tamamen aklımdan gitti arkadaşlar. Hatırlayanınız varsa lütfen videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben su yolu, su taşı diyesim geliyor ama çok da emin değilim. Günümüzde birçok örgücü corner to corner olarak biliyor. C to C de diyoruz. Yani C, 2C de yazarak araştırabilirsiniz, örebilirsiniz. Israrla tavsiye ediyorum ki bu modeli mutlaka örün. Artan ipleriniz yoksa bile renk geçişli iplerle. Evet efendim, bu projeyle ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer sevdinizse tabii ki evet iyi olmuş, ipi değerlendirmek için iyi fikir Damla derseniz her zaman şöyle sizden kalp istiyordum. Madem yüzüm dönük şöyle bir kalp isteyeyim. Hatta şöyle bir gözlüğümü de çıkartayım. Çok özür dilerim. Video boyunca gözlüğüm de gözümdeydi ama güneş çok yukarıdaydı. Gözüme geliyordu. Takmak zorunda kaldım. Baktım ki gitmiş. Bir de sizi böyle selamlayayım istedim. Buraya kadar izleyen herkese tabii ki çok ama çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezona şahane projelerle geliyorum. Bu arada hani bir katıl butonunu çok yakın tarihte aktive ettik. İsterseniz orayı tıklayarak bana destek olmak isteyenler kendine uygun olan bir seçeneği tercih edebilirler. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kendiniz izlediğiniz gibi ya o da sever, ona da göndereyim, örer dediğiniz dostlarınız varsa paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorum ve beğenileriniz ayrıca benim için çok kıymetli ve gerçekten benim motivasyon kaynaklarım. Tabii ki eleştirilere de açığım. Kişisel nasıl anlatayım? Bazen hani can acıtan şeyler olabiliyor. Kişisel tercihlerimle ilgili yorum, eleştiri yapılmadıkça ördüklerimle ilgili her türlü eleştiriye varım. Hatta kendimi geliştirmem açısından benim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Başımın üstünde yeri var yani. Yaşam tarzına müdahale eden yorumlar. Evet, yaşam tarzıma müdahale eden, yani neyi nasıl giydiğim, neyi nasıl giymediğim, neyi nasıl yiyip içtiğim orası beni ilgilendirir. Ama benim yaptıklarım bizi ilgilendirir. Orada her zaman eleştirilerinize kapım sonuna kadar açıktır. Başımın üstünde yeri var dediğim gibi tekrar her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir YouTube ailesi olduk. Katıl ailem de gitgide büyümekte. Şunu belirtmek istiyorum. Çok büyük bir YouTube ailem olduğu için her biriyle birlikte bir takım etkinliklerde, aktivitelerde bulunmam imkansız olacak ama sonbaharla beraber
oradaki ailemle hani daha ufak bir nasıl anlatayım, görüşme, buluşma, etkinlik, işte böyle çekiliş gibi şeyler yapmayı planlıyorum. Daha yakın etkileşim halinde olabilmek için. Tabii onlar da beni sevdiklerini düşünüyorum ki bana destek oluyorlar. O zaman neden beraberce güzel bir şeyler de yapmayalım diye düşünüyorum. Aklımda çok proje var. Umarım hayata geçirmekte kısmet olur. Düşündüğüm her projeyi umut ediyorum tabii ki. Sizin de bana önerileriniz, fikirleriniz varsa dediğim gibi onları da yazabilirsiniz. Ne diyecektim? Bir şey daha söyleyecektim. İplerle ilgili aklımdaydı, onu söyledim. Tığlarla ilgili de çok soru geliyor. Videoların altına her birine dönemiyorum. Elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. İşte Katıl'da orada bir tık daha rahatım. Hani Katıl'dan gelen mesajlar, yorumlar diğer kişilerinkinden ayrılıyor, farklı yere düşüyor ve ben onları bir bildirimle anında görebiliyorum. Oraya dönüş yapabiliyorum ama herkesinkini maalesef göremeyebiliyorum. Ne olur beni affedin. Takip eden çoğu kişi bilir ki YouTube'dan da, Instagram'dan da bir sayfayı idare etmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra birçok siparişimi yetiştirmeye çalışırken de YouTube'a projeler geliştirmeyi amaçlıyorum ve hedefim her zaman YouTube'a yönelik daha çok diyebilirim. Çünkü YouTube'daki çoğu soruyu ben cevaplıyorum zaten. evet, yani şöyle söyleyeyim, birçok eğer teknik bir soru değilse eşim dönüş yapıyor ya da bana yazıyor, bana soruyor nasıl dönebilirim diye. Tek başına idare etmek, takdir edersiniz, çok zor. Nasıl o kadar siparişi ekip arkadaşlarım olmadan yapamıyorsam, YouTube'da tek başına yapılacak bir şey değil. İyi ki eşim var diyorum o konuda da. Bir de ona teşekkür edeyim burada. Teşekkürler. Evet efendim, aklımdakiler bunlar. Sizin bana yazmak istedikleriniz varsa şayet, dediğim gibi videonun altına bırakın. Her zamanki gibi bir kalbinizi istiyorum şayet sevdinizse. Sıradaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.